Herkese merhaba. Ben Hamza, sosyal medyada içerik üreticisiyim. YouTuber olarak da tanınıyorum. Şimdi bugünkü konumuz olan büyük adım, kişiden kişiye değişen bir şey olduğunu düşünüyorum. Akademik hayatta büyük adım, aşk hayatında büyük adım, aile hayatında büyük adım gibi birçok konuda büyük adımlar atabilirsiniz. Bugün benim size bahsetmek istediğim büyük adım bizzat kendi hayatımdan da birden fazla kez attığım ve onlardan da birkaç tane örnek vereceğim. Konfordan konforsuzluğa, bilinmezliğe doğru atılan adımlar hakkında. Tekrardan söylüyorum, benim adım Hamza, sosyal medyada içerik üreticisiyim ve oradaysa Japon Hamza olarak tanınıyorum. Peki buna karşı genelde insanların tepkisi, ya senin neren Japon oluyor? Mesela kollar, bacaklar kıllı, göbek desen maşallah, sakal desen sabahında kessen akşamında çıkıyor. Diyorlar senin Japon olma ihtimalin yok, annem mi Japon, babam mı Japon? Ben de diyorum annem Konyalı, babamsa Niğdeli. Ondan diyor ne alaka o zaman? İyice kafaları karışıyor, anlamış gibi yapıp geçiyorlar. Aslında şöyle ki ben doğma büyüme Japonum. Japonya'da Tokyo'da doğdum. 15 yıl boyunca da Japonların içinde büyüdüm. Orada selamlaşırken böyle eğilerek selam veriyoruz. Konnichiwa, sayonara diyerek. Çubuklarla her zaman olmasa da yemek yiyoruz. Pilavlarımız yağsız tuzsuz yeniyor. Sabahındaysa pişmiş balık, akşamındaysa çiğ balık yiyoruz. Böyle bir ortamda 15 yıl geçirdikten sonra ben ailevi nedenlerden ötürü Türkiye'de de Konya'ya taşınmak zorunda kaldım. Yani Tokyo'da 15 yıl, 15. yılımda Tokyo'dan Konya'ya taşındım ve bu da benim hayatımdaki ilk büyük adımlardan biri olmuştu. Yani tamamen bilmediğim bir yere, yazları geliyorduk ama çok da hani şeyim yoktu, hafızam falan. 15 yıl sonra ilk adımımı atmıştım. Şimdi genelde bunların yarısı çok sevdiğim Konyalı arkadaşlar olmakla birlikte bunu söylediğim zaman insanların tepkisi, kanka geçmiş olsun ya diyorlar. Ya da mesela oğlum ne işin var dönsene Tokyo'ya falan diyorlar ama özellikle o zamanlar ben bunu hiç anlayamıyordum. Çünkü Konya beni daha doğrusu bin bir türlü yenilikleriyle ağırlayan bir şehir olmuştu. Ben ilk defa el ele, hadi tabii Japonya'da da ara sıra yapıyorduk ama böyle iki arkadaşın şak diye elinden o sesi çıkarıp kafayla tokalaştığını ve öyle selamlaştığını ilk defa Konya'da gördüm. Bu benim için yepyeni bir şeydi. Bizde ya da mesela diye sağ olsa öpüşerek selamlaşmayı ben ilk defa Türkiye'de gördüm. Bizde selamlaşmanın çeşitleri değil, 30, 60, 90 derece olmak üzere eğilmenin çeşitleri var. Ya da böyle mesela pilavın yağsız tuzsuz değil de ne kadar tereyağı o kadar güzel olduğunu ben Konya'da gördüm. Gibi hatta söylememe bile gerek yok ama etli ekmeğin güzelliğini ben Japonya'da hiçbir zaman tatmamıştım. Konya'ya geldiğimde öğrendim. Yani insanların benim kafama yerleştirdiği o tipik algıyı kırmama bu adım atmam vesile olmuştu. Yani ben Japonya'dayken hiçbir zaman Konya hakkında iyi bir şey duymamıştım yani. Ama geldiğimde her türlü güzelliğiyle beni ağırlayan bir yer olduğunu ve şu anda da net bir şekilde ilk 3 sevdiğim dünyadaki şehir olduğunu söylemek isterim. Bu arada belirtmeyi unuttum ama YouTube'da yaptığım içerikler genelde gezi üzerine. O yüzden bayağı bir ülkede bugüne kadar bulunmuşluğum var ve ona rağmen Konya top 3'te şimdilik. Bunun dışında ikinci attığım büyük adımlarından bir tanesi Hindistan'a gitmek olmuştu benim. Bir gün böyle işte konforluktan ve monoton hayattan sıkılmıştım. Ve bu bana yavaş yavaş batmaya başlamıştı. Ben o alanın dışına çıkmak istiyorum. Konforsuzluğun dışına, bilinmezliğe doğru bir adım atmak istiyordum. Ve onun içinde attığım adımlardan bazıları, mesela tercümanlık yaptım. Hayatımda ilk defa tercümanlık yaptım. Ve o büyük adımla birlikte gelen maddiyat ile birlikte, bir de tabii derslerimi iyi tutuyordum, işte babaya diyordum, baba işte bak 100 aldım. Hani sana zahmet bir şeyler istiyordum. Ondan sonra mesela garsonluk yaptım. Hayatımda ilk defa yapmadığım bir şeydi. Yani bunca farklı alanlarda ilk adımımı atıp onlardan gelen maddiyat ile birlikte Hindistan'a biletimi almıştım. Ve onunla birlikte Hindistan'a gittim. Bu arada dipnot, Hindistan'ı Google'da arattırdığınızda Taj Mahal çıkıyor, işte lüks mimariler çıkıyor. Ondan sonra eşsiz manzaralar çıkıyor. Ama vardığımda beni karşılayan şey işte kaos. Tamamen kaosun kendisiydi. İlk havalandan dışarı adımımı attım. Belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur. Hindistan'da günde 20 paket sigara içmiş kadar
bulunduğunuzda işte bir gün bulunduğunuzda 20 paket sigara içmiş kadar hava kirliliği oluyor. Ben öyle bir hani manzaralar beklerken bunun içine daldım. Sağdan işte üstüme drift atan taksiciler o diyor benim arabam binecek, o diyor benim arabam binecek, o ona yumruk atıyor falan. Önümde kavga etmeye başlıyorlar. Böyle kaotik bir yere gelmiştim. Dedim ben ne yaptım? Niye işte ne gerek vardı konfor alanımdan çıkmaya? Ne gerek vardı bu konforsuzluğa adım atmaya? Hay dedim Hamza. Sonra adımımı attım işte. Ben Türkiye'de olsa delirirdim dediğim ortamda bir gün, 2 gün, 3 gün derken bir hafta geçti. Ben artık farelerle yatıp kalkıyorum. İşte zehirlenmişim, ikinci kez mi ne, midem bulanıyor falan. Böyle değişik günler geçirirken bir gece Hindistan'da sokakta yürüyorum. İşte bir tane sokak sanatçısı var. Oturmuş arkada gitar çalıyor. Biz de işte 20-30 kişi orada geçenler onu izliyoruz. Sonra bir kız geldi. Elini kolunu savura savura işte geliyor falan dans etmeye başladı. Ve o orada gülüyordu. O kız güldükçe ben etrafa baktığımda şunu fark ettim ki herkesi güldürüyor bu kız. Küçücük bir Hint kız çocuğu. Taş çatlasın 4-5 yaşında. Ondan sonra dans etti, yoruldu, kaldırım kenarına geçti, oturdu. Yerden bir tane gazete aldı. Gazeteyi yırttı. Gazeteyi sardı. Gazeteyi ağzına götürdü ve dişiyle gazeteyi çiğnedi, kopardı. Daha sonra çiğnedi. O gazeteyi yuttu. Derken ikinci yarısı. Derken bir daha kopardı, ağzına götürdü, yuttu. Üçüncü, dördüncü derken o koca gazeteyi bu Hint çocuğu bitirmişti. Ve işte benim hayatımı değiştiren ve bu adımıma anlam katan Hint kız çocuğu. Hayatımın aynı zamanda dönüm noktalarından bir tanesi. Bunu gördükten sonra hemen bir bakkala gittim hatta. Şöyle serçe parmağım kadar büyüklükte bir dondurma. Ufak bir şey alayım da vereyim dedim kıza. Verdim. Kız hemen sevindi etti. Aa falan filan aldı. Ağzına götürdü. Dondurmayı yer yemez tükürdü. Neden? Çünkü dişleri çürük. Zaten ondan sonra dikkatli yaklaştığında gördüğümde her tarafı kaşınıyordu. Saçları bitlenmiş. Baya hani annesi babası da olduğunu sanmadığım bir kız çocuğu. O dondurmayı tükürdükten sonra kumlu bir şekilde yerden tekrar aldı ve ağzına götürdü ve mutlu mutlu yedi. Ben Hindistan'a gittiğimde şunu fark ettim. Hani mesela Tokyo'da büyümüşüm, işte Konya'da, İstanbul'da vakit geçirmişim falan. Ne kadar şanslı olduğum mesela ben bu adımı atmasam, ben bu bilinmezliğe doğru gitmeseydim asla bilemeyeceğim bir hayat tarzlarının olduğunu o gün o kızı gördüğüm zaman fark etmiştim ve kendi hayatımdan ne kadar şanslı olduğumu öğrenmiştim. Bunun gibi bin bir türlü örnek verelim. Mesela Afrika'ya gittim. Afrika'da mesela hepsi böyle negatif değil aslında. Afrika'ya gittiğimde mesela ben kuraklık bekliyordum. İşte aç susuz insanlar bekliyordum. Bir baktım Maldivler gibi böyle doğa harikası olan bir ülke. Bir önyargım daha kırılmıştı. Ondan sonra Kore'ye gittim. Ben Kore'nin böyle işte Uzak Doğu, Japonya gibi bir yer olmasını beklerken insanlar bana işte merhaba diye direkt Türkçe konuşmaya başlamıştı. İşte selam veriyor falan filan. Koreliler hakkındaki ön yargım Japonlar gibi sanarken çok daha Türk çıktı onlar. Bana işte böyle bir ön yargım kırılmıştı. Ondan sonra Avrupa'ya gittim. Yine bir ön yargım kırıldı. Mısır'a gittim. Ben piramitleri beklerken mesela 7 kere tutuklandım. Saçma sapan nedenlerden dolayı. Böyle işte anlat bitmez şimdi ama yine mesela orada da başka bir anlamda ön yargım kırılmıştı. Ama iyi ya da kötü her ben adımımı atma cesareti bulduğumda, konforluktan konforsuzluğa doğru geçtiğimde şunu fark ettim. Hayatın gerçekleriyle, iyisiyle kötüsüyle yüzleşiyorum. Ve yüzleştiğim zaman hiçbir şekilde bunun bana geri dönüşü kötü olmadı. Yani en azından gerçeği görüyorum, öğreniyorum ve biliyorum. Şunu söylemek istiyorum. Laf uzattım. Kısacası konfordan çıkmaktan korkmayın. Konforsuzluğa adım atmaktan korkmayın. Ben hala belki bir hafta sonra bir yere gideceğim. Korkuyorum. Biletimi almadım bile yani. Yani 2-3 yıl olmuş. Hala korkuyorum. Ama inanın o adımı atıp da pişman. Bak 7 kere tutuklansam da, zehirlensem de. Daha 2 hafta önce Nepal'de dağda Everest yolunda yürüyordum ve zehirlendim. Çok kötü bir şekilde pırpır uçakla şehre geri dönmek zorunda kaldım. Hatta Türkiye'ye hemen tedavi görmeye gelmek zorunda kalmıştım. Ama bu bile bana öyle deneyimler kattı ki iyi ki dedim. Yani bugüne kadar o adımı atıp da keşke yapmasaydım dediğim hiçbir zaman olmadı. Bu hayatınızın her alanında olabilir. Yani
sallıyorum lüks bir villada, 3 katlı bir villada doğmuşsunuzdur. Hizmetçiniz size kahveniz getiriyordur. Gidin Starbucks'a kahve alın. Bu bile aslında konfor, illa böyle ekstrem bir şey değil de. Mesela konfor alanından çıkmak veya işte illa ülke gitmek değil de farklı bir şehre gidin, farklı bir semte gidin, farklı insanlarla tanışın. Hani yapmadığınız bir şeyi yapın çünkü inanın orada size hiç hayal bile edemeyeceğiniz bir kapı bekliyor. O kapıyı gidin, o adımı atarak açın ve sizin neyin beklediğini görün. Ben bir gezgin olarak şunu söyleyebilirim sadece. Hayat gerçekten keşfetmeye değer. Sadece yapmanız gereken o ilk adımı atmak. İyisiyle kötüsüyle bu hayatı keşfetmenizi temenni ederim. Sağ olun, teşekkür ederim.